Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şimdiye kadar çok az gezginin gördüğü en uzak ve ulaşılmaz yerlerden bazılarını göstereceğim. Bunlar o kadar uzak, o kadar gizli ya da ulaşılması o kadar zor yerler ki, insan uygarlığı tarafından büyük ölçüde dokunulmadan kalıyorlar. Eğer biraz macera ve ilham arıyorsanız, bu videoya bayılacaksınız. Ancak başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil simgesine basmayı unutmayın. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Şimdi başlayalım. Listemizdeki ilk yer, Arap Denizi'nde, Anakara'dan 220 mil uzaklıkta bulunan Yemen'in bir parçası olan Sokotra Adası. Sokotra, eşsiz flora ve faunası nedeniyle genellikle dünya üzerindeki en yabancı görünümlü yer olarak adlandırılır. Ada, birçoğu dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan 800'den fazla bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Sokotra'nın en çarpıcı özelliklerinden biri, şemsiye şeklinde tepeleri ve kana benzeyen kırmızı öz suyu olan ejderha kanı ağaçlarının popülasyonudur. Adada ayrıca beyaz kumlu plajlar, kireçtaşı mağaraları ve mercan resifleri bulunmaktadır. Sokotra, özellikle Yemen anakarasındaki savaş nedeniyle çok izole ve ulaşılması zor bir yerdir. Her yıl sadece birkaç bin turistin ziyaret ettiği ada, gezegendeki en bakir ve gizemli yerlerden biri. Sırada Kanada'nın kuzeyinde yer alan ve ülke yüzölçümünün yaklaşık 1/5'ini kaplayan geniş bir bölge olan Nunavut var. Nunavut, Kanada'nın en az nüfuslu ve en ücra bölgesidir. Birkaç Amerika Birleşik Devletleri eyaletinin toplamından daha büyük bir alanda sadece yaklaşık 38 bin kişi yaşamaktadır. Nunavut aşırı hava koşullarının, engebeli manzaraların ve zengin vahşi yaşamın ülkesidir. Burada buzla kaplı tundra ve fiyortlarda dolaşan kutup ayılarını, deniz gergedanlarını, karibuları ve fokları görebilirsiniz. Ayrıca gökyüzünü yeşil ve mor tonlarla aydınlatan kuzey ışıkları veya Aurora Borealis'in çarpıcı fenomenine tanık olabilirsiniz. Nunavut, ziyaret etmek için çok fazla planlama, hazırlık ve cesaret gerektirdiğinden, yüreksizlere göre bir yer değildir. Ancak gerçek bir vahşi doğa deneyimi arıyorsanız, Nunavut tam size göre bir yer. Listemizdeki 3. yer, Yeni Zelanda ve Antarktika'nın ortasında, Güney Okyanusu'nda bir kara parçası olan Macquarie Adası. Macquarie Adası, jeolojik önemi ve biyolojik çeşitliliği nedeniyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Ada, dünyanın mantosundan gelen kayaların deniz seviyesinin üzerinde açığa çıktığı tek yerdir ve levha tektoniğiyle kıtasal sürüklenme tarihini ortaya koymaktadır. Ada aynı zamanda 1 milyon kraliyet pengueninin yanı sıra diğer deniz kuşları ve deniz memelilerine de ev sahipliği yapmaktadır. Macquarie Adası Tazmanya tarafından yönetilmektedir, ancak adaya erişim çok zordur. Adayı her yıl sadece birkaç yüz kişi ziyaret ediyor. Bunların çoğu da Avustralya Antarktika Bölümü İstasyonu'nda çalışan bilim insanları ve araştırmacılar. Listemizdeki 4. yer, Şili ve Arjantin sınırında su tarafından oyulmuş bir mağaralar ağı olan Mermer Mağaraları. Mermer Mağaraları, Ent Dağları ile çevrili uzak bir buzul gölü olan General Carrera Gölü üzerinde yer almaktadır. Mağaralar, binlerce yıl boyunca dalgalar tarafından aşındırılarak duvarlarda mavi ve beyaz desenlerden oluşan girdaplar yaratan mermerden yapılmıştır. Mağaraların rengi ve şekli su seviyesine ve üzerlerine yansıyan güneş ışığına bağlı olarak değişmektedir. Mermer mağaralar, gölün Şili tarafındaki küçük bir kasabadan sadece tekne veya kayıkla ulaşılabilen bir doğa harikasıdır. Listemizdeki 5. yer Avusturya'daki Starkenberger Kalesi, bira fabrikası ve otele dönüştürülmüş bir ortaçağ kalesi. Ancak burayı bu kadar özel kılan şey, içinde yüzebileceğiniz bira dolu 7 havuza sahip olması. Evet, doğru duydunuz, bira havuzları. Havuzlar 37 santigrat dereceye kadar ısıtılıyor ve her biri yaklaşık 42 bin bira içeriyor. Biranın cildiniz, saçınız ve sağlığınızın yanı sıra ruh haliniz üzerinde de faydalı etkileri olduğu söyleniyor. Tabii ki içinde yüzerken bira da içebilirsiniz. Starkenbergers Kalesi, dünyada kendinizi biranın içine bırakabileceğiniz sadece birkaç yerden biri. Listemizin 6. sırasındaki Tokortormormit, Grönland'da bulunan ve Batı Yarımküre'deki en izole yerleşim yerlerinden biri olan bir kasaba.
Ittoqqortoormimit'in çoğu avcılık ve balıkçılıkla geçinen Inuitlerden oluşan yaklaşık 450 sakini var. Kasaba buzdağları, buzullar ve kutup ayılarıyla çevrilidir ve kuzey ışıklarının çarpıcı manzarasına sahiptir. Ittoqqortoormit'e sadece helikopterle ya da deniz buzunun geçişe izin verecek kadar eridiği yaz aylarında tekneyle ulaşılabiliyor. Listemizdeki 7. yer, Peru Ant Dağları'nda bir maden kasabası olan ve dünyanın en yüksek kalıcı insan yerleşimi olan La Rinconada. La Rinconada, havanın ince ve soğuk olduğu deniz seviyesinden 16.700 feet yükseklikte yer almaktadır. Kasabada çoğu yakındaki altın madenlerinde zorlu koşullar altında çalışan madencilerden oluşan yaklaşık 50.000 kişi yaşıyor. La Rinconada da akan su, kanalizasyon sistemi veya elektrik yoktur ve oraya ulaşmanın tek yolu en yakın şehirden birkaç saat süren dolambaçlı bir toprak yoldur. Listemizdeki 8. yer, Kuzey Buz Denizi'ndeki Norveç adası Svalbard'da bulunan Longyearbyen. Longyearbyen, yaklaşık 2000 kişilik nüfusuyla dünyanın en kuzeyindeki kasabadır. Kasaba, bilimsel araştırma ve turizm için bir merkez olmanın yanı sıra kutup keşif gezileri için de bir üs konumundadır. Longyearbyen'de yılın 4 ayı boyunca güneşin ufuktan hiç doğmadığı kutup geceleri ve yılın 4 ayı boyunca güneşin hiç batmadığı kutup gündüzleri yaşanır. Kasabada ayrıca kedileri yasaklamak ve sakinlerin kendilerini kutup ayılarından korumak için dışarıda silah taşımalarını zorunlu kılmak gibi bazı alışılmadık yasalar vardır. Listemizin 9. sırasında Tibet'te bulunan ve Çin'de yolu olmayan son ilçe olarak kabul edilen Motuo ilçesi yer alıyor. Motuo ilçesi, çoğu Tibetli Budist olan ve doğayla uyum içinde yaşayan yaklaşık 12.000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. İlçe, birçok etnik grup ve dil ile biyolojik çeşitlilik ve kültürel çeşitlilik açısından zengindir. Motuo ilçesine ulaşmanın tek yolu, bir vadinin üzerindeki asma köprüden 8 mil boyunca yürüyüş yapmak ya da bir helikoptere binmektir. İlçe o kadar uzaktır ki 2011 yılına kadar ulusal elektrik şebekesine bağlanmamıştır. Listemizdeki 10. ve son yer, Pasifik Okyanusu'nda bir İngiliz denizaşırı bölgesi olan ve dünyanın en az nüfuslu ulusal yetki alanı olan Pitcairn Adası'dır. Pitcairn Adası'nın sadece 50 sakini vardır. Ada, tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerinin yanı sıra izolasyonu ile de ünlüdür. Adada havaalanı ya da liman bulunmuyor ve adaya yalnızca Yeni Zelanda'dan yılda 4 kez gelen bir ikmal gemisiyle ulaşılabiliyor. Gördüğünüz gibi, dünya çok az insanın ziyaret ettiği şaşırtıcı ve sıra dışı yerlerle dolu. Bu yerler sadece güzel ve büyüleyici değil, aynı zamanda zorlu ve ödüllendiricidir. Gezegenimizin ve sakinlerinin çeşitliliğine ve karmaşıklığına bir bakış sunuyorlar. Ayrıca doğanın ve kültürün harikalarını keşfetmemiz ve takdir etmemiz için bize ilham verirler. İster maceraperest, ister meraklı bir gezgin ya da hayalperest olun, umarım bu video ilginizi ve hayal gücünüzü harekete geçirmiştir. Belki bir gün bu yerlerden bazılarını kendiniz görebilirsiniz. Ama o zamana kadar, kanalımda her zaman bunun gibi daha fazla video izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.